Aydın Cihanoğlu Külliyesi. Anadolu'nun bereketli topraklarında yükselen Aydın Cihanoğlu Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 18. yüzyıl mimari ve kültür mirasının en seçkin örneklerinden biridir. Cami, medrese, türbe, sebil ve çeşmeden oluşan bu yapılar topluluğu 1756-57 yılında inşa edilmiş olup Osmanlı barok üslubunun Anadolu'daki en erken ve en olgun temsilcilerindendir. Külliye, mimari tasarımı, süsleme programı ve işlevsel düzenlemesiyle sadece dini bir yapı olmanın ötesinde, bulunduğu bölgenin sosyo-kültürel tarihine ışık tutan bir belge niteliği taşımaktadır. Külliyenin banisi Aydın Koçarlı yöresinde yaşamış bir derebey sülalesi olan Cihanoğullarından Abdülaziz Efendi'dir. Cihanoğulları 18. yüzyılda Anadolu'da etkinlik kazanan Ayan ailelerinden biri olarak bölgede önemli bir siyasi ve ekonomik güce sahipti. Bu ailenin himayesinde ortaya konan mimari eserler, merkezi yönetimin sanat anlayışının taşraya nasıl yansıdığını ve yerel beylerin bu anlayışı ne ölçüde benimseyip dönüştürdüğünü göstermesi bakımından son derece değerlidir. Cihanoğlu Külliyesi'nin inşa edildiği 18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda sanat ve mimaride batılılaşma eğilimlerinin belirginleşmeye başladığı bir dönemdir. Geleneksel Osmanlı klasik üslubunun yerini yavaş yavaş barok, rokoko ve ampir üslupların almaya başladığı bu yüzyılda başkent İstanbul'da gelişen yeni sanat anlayışı taşrada da kendini göstermiştir. Özellikle ayanların himayesinde yürütülen imar faaliyetleri bu yeni üslubun Anadolu'da yayılmasında etkili olmuştur. Külliyeyi inşa ettiren Cihanoğlu Abdülaziz Efendi hem müderris kimliği hem de bölgedeki siyasi nüfuzu olan bir kişiliktir. Cihanoğulları ailesi Aydın ve çevresinde sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, kültür ve sanat alanında da iz bırakmış, bölgeye birçok mimari eser kazandırmışlardır. Abdülaziz Efendi'nin inşa ettirdiği bu külliye, onun dini ve ilmi kişiliğinin yanı sıra sanat hamiliği yönünü de ortaya koymaktadır. Külliyenin inşa kitabesi yapının 1756-57 tarihini ve banisinin adını vermektedir. Kitabede yer alan "Her kim bu camiyi kılmış, binası müstedam olsun, ilahi ruzu mahşerde şefi Mustafa olsun, sahibül hayrat vel hasenat el hac Abdülaziz Efendi 1170 ibaresi Abdülaziz Efendi'nin dini duyarlılığını ve hayırseverliğini yansıtmaktadır. Cihanoğlu Külliyesi eğimli bir arazi üzerinde kurulmuş olup çevreye hakim bir konumdadır. Yapılar topluluğu zemini yükseltilmiş bir platforma oturtulmak suretiyle bu hakimiyet pekiştirilmiştir. Külliye merkezinde cami, kuzeyinde şadırvan avlusu ve bu avluyu üç taraftan kuşatan medrese hücreleri yer almaktadır. Cami 950 x 950 metre boyutlarında kare planlı bir ibadet mekanı ile 3 bölümlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Yapı moloz taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı almaşık örgü tekniğiyle inşa edilmiştir. Harim içeriden tromplar, dışarıdan ise 12 gen bir kasnakla donatılmış basık bir kubbeyle örtülmüştür. Caminin son cemaat yeri tuğladan örülmüş, sivri kemerlerle dışa açılan pandantifli ve kasnaklı kubbelerle örtülü 3 birimden oluşmaktadır. Camiye basık kemerli bir kapıdan girilmekte olup bu kapının mermer süveleri klasik Osmanlı süslemesindeki Rumilerin barok zevke uygun şekilde yorumlanmasıyla oluşturulmuş motiflerle süslüdür. İbadet mekanı yatay bir silme ile ikiye bölünmüş, beden duvarlarındaki geleneksel Osmanlı tertibine uygun 2 sıra pencerelerle aydınlatılmıştır. Alt sıradaki pencereler dikdörtgen açıklıklı ve mermer söveli olup sivri tahfif kemerleri ile donatılmıştır. Külliyenin avlusunda yer alan şadırvan, klasik ve barok üslupları kaynaştıran ilginç bir tasarım ve süslemeye sahiptir. Ahşap kubbe ile örtülü ongen prizma biçimindeki mermer hazne ile kubbe eteğinden hareket ederek 10 adet mermer sütunun taşıdığı sivri kemerlere oturan bir ahşap saçaktan oluşmaktadır.
Külliyenin bir diğer önemli unsuru ise Çeşme Sebil'dir. Cami duvarı ile Revaklı Galeri'nin kesiştiği noktada yer alan bu yapı, Aydın'daki en ihtişamlı su yapılarından biri olarak kabul edilir. Çeşme ve Sebil kısmının tek bir yapı olarak inşa edildiği nadir örneklerden biridir. Dikdörtgen plana sahip Çeşme Sebil, tuğladan inşa edilmiş olup, üzerinde külliyenin banisi Canoğlu Abdülaziz Efendi'yi tanıtan bir inşa kitabesi bulunmaktadır. Caminin kuzeyindeki şadırvan avlusunu 3 taraftan kuşatan medrese hücreleri, külliyenin eğitim işlevini üstlenmiştir. Medrese hücreleri basık kemerli birer kapı ve dikdörtgen açıklıklı birer pencere ile avluya açılan kâgir duvarlı ahşap çatılı yapılardır. Caminin aynı zamanda medresenin dershanesi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Medrese Yunan işgali sırasında tahrip olmuş, 1950'lerden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarılarak bir takım eklerle donatılmış ve 1954 yılında Vakıflar Talebe Yurdu olarak hizmete sunulmuştur. Canoğlu Camii mimari tasarımından çok süsleme programı ile dikkat çekmektedir. Yapı Osmanlı barok mimari süslemesinin en çarpıcı örneklerinden birini sergilemekte olup İstanbul'daki çağdaşlarını dahi gölgede bırakacak bir üslup olgunluğu, kompozisyon zenginliği ve işçilik kalitesi göstermektedir. Canoğlu Külliyesi tarihi boyunca çeşitli tahribatlara maruz kalmış ve birkaç kez restorasyon geçirmiştir. Yunan işgali sırasında büyük ölçüde tahribata uğrayan külliye 1950'lere kadar metruk bir halde kalmıştır. İşgal yıllarında külliye tahrip edilmiş, medresesi ateşe verilmiş, düşman askerleri caminin mihrabına basmış ve minaresine kendi bayraklarını çekmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı sırasında depo olarak kullanılan cami, 1950 ve 1967 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarılmıştır. 2010 yılında da restore edilen cami günümüzde ibadete açıktır. Medrese bölümü ise 1954 yılında onarılarak bir takım eklerle donatılmış ve Vakıflar Talebe Yurdu olarak hizmete sunulmuştur. Günümüzde külliye Aydın'ın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olarak varlığını sürdürmekte, hem dini hem de kültürel işlevleri bir arada yerine getirmektedir. Cihanoğlu Külliyesi 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin geçirdiği üslup değişimini, Anadolu'daki yansımasını temsil etmesi açısından büyük öneme sahiptir. Klasik Osmanlı mimari geleneğiyle Batı kaynaklı barok üslubun kaynaştığı bu eser, her iki üslubun harmonik bir sentezini sunmaktadır. Külliye mimari tasarımı, süsleme programı ve işlevsel çeşitliliğiyle Osmanlı mimarisinin taşradaki etkileyici bir örneğidir. Cihanoğlu Abdülaziz Efendi'nin inisiyatifiyle inşa edilmiş olması, 18. yüzyılda merkez dışında gelişen sanat hamiliği olgusunu göstermesi bakımından da değerlidir. Yaşadığı tahribatlara ve geçirdiği restorasyonlara rağmen ayakta kalmayı başaran bu anıtsal yapı, günümüzde de Aydın kent dokusunun önemli bir bileşeni olarak varlığını sürdürmekte ve ziyaretçilerini Osmanlı'nın görkemli geçmişine doğru bir yolculuğa çıkarmaktadır. Cihanoğlu Külliyesi bu özellikleriyle hem sanat tarihi açısından hem de kültürel mirasın korunması bağlamında önemini korumakta ve gelecek kuşaklara aktarılmayı hak etmektedir.